Efendim herkese merhabalar. Mutlu haftalar diliyorum arkadaşlar. Yeni haftaya başladık. 11-17 Eylül haftasında. Şöyle söyleyeyim, enteresan bir hafta. Evet, haftanın ikinci yarısından itibaren Başak Burcu dönemi başlıyor. Çünkü Başak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. 15 Eylül gecesinde 04 sıralarında. Hakikaten enteresan ve detaylara, aşırı önem verdiğimiz bir hafta. Hatta takıntı boyutuna gelebilecek detaylara. Onun öncesinde ise yani pazartesi, salı, çarşamba. Bu arada Başak Burcu yeni ayında da yükselende bir aslan var. Demek ki aslan burcu dinamikleri çok ön planda olacak. Ön plan demişken aslan ön plan demek zaten. Kendimizi göstermek demek ve haftanın ilk iki günü de hem pazartesi hem salı Aslan Burcu'nda Ay, Venüs'te kavuşuyor. Gökyüzünde ortaklıkları, kadersel ilerlemeleri gösteren Juno ile birlikte hareket edecek. Kavuşumda aslında tam olarak pazartesi günü kavuşum olacak gece saatlerinde. Hemen salıya geçtiğimizde Ay Venüs'te kavuşuyor. Aynı zamanda da Juno ile bir Aslan Burcu'nda dizilim oluşturuyor. 13 derecelerde efendim. Sizin de 13 derecelerde burada Aslan Burçlarının zor, kritik, yorucu bir süreci geçti. O yüzden hani Aslan Burçları da artık böyle bir şeyleri düzeltme evresine girecekler. Burada ilişkiler, hepimiz için ilişkiler. İlişkileri birinci sıraya alan, ön plana alan bir süreç. Ama diğer yandan bu haftanın geneline baktığımızda, aynı zamanda yeni ayın da getirilerine baktığımızda burada Başak, Merkür retrosunu da bitiriyor aynı zamanda ve Başak Burcu dinamikleri de hayatımızdaki biraz düzeni, tertibi, planları, aynı zamanda da her şeyi eleştirmek, her şeyi kritize etmek, biraz memnuniyetsizlikler açıkçası. Gerçekten çok eleştirilebiliriz. Diyelim ki işte göz önünde olan bir yapınız var veya öyle bir iş yapıyorsunuz. Mesleki anlamda statü sahibi, işte göz önünde olan, belki ekran önünde olan kişiler ki burada çok ön planda olacak. Ciddi eleştiriler gelebilir. Motivasyonu aşağı çekecek durumda. Bunlar tabii ki aslında çok da biraz kendimize dönmemiz lazım bizim. Çok da dikkate almamak gerek. Motivasyonunuzu aşağı indirecek durumları iyi belirlemeniz. Sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenizde veya iş çevrenizde bu tip eleştirileri hem açık olmanız hem de çok da fazla kafaya takmamak gerektiğini söylemek istiyorum. Ama diğer yandan gerçekten Başak dediğimiz zaman şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi Aslan Burcu'nda bir Juno var ve bu kadınları zaten direkt ilgilendiriyor. Öncelikle kadınları, kadın figürlerle olan tüm konuları, anneliği, iş ortaklıklarını, ondan sonra evlilikleri, aşkları ve aynı zamanda Başak bir üretim burcu, bir hasat burcu olduğu için yine özünde aslında üretimde de hep doğurgan olduğu için kadınlar olduğunu düşünürsek bir anne olarak tabii yine kadınlar aslında burada ön planda olacaktır. Yani burada sosyal platformlarda daha çok kadınları ve üreten, doğuran, başaran, dünyaya en büyük yaşadığımız bu dünyanın içinde en büyük katkıyı sağlayan kadınlar. Kadınlar olmasa biliyorsunuz hiçbir şey olmaz. Çünkü tek üreyen ve doğuran ve en değerli varlıklar hayatta dişi figürler. O yüzden de kadınlara olan bu zaten sosyal medyada günlük hayatta görüyoruz biliyorsunuz, şiddete uğramaktır, sözlü şiddetlere uğramaktır, aşırı eleştiriler, spor camiasında yaşadıklarımız var biliyorsunuz milli takımımızın içerisinde. Burada kadın erkek olarak tabii ki ayırmamak gerekiyor. İnsan özgürce yaşama hakkına sahip olan bir varlıktır. Hele de kendini kanıtlamış, başarıları olan insanlara, kadınlarımıza
taşlamalar olacaktır. Bunları biz ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar birlikten kuvvet doğar şeklinde cevap vereceğiz. Evet, böyle bir enteresan hafta yaşayacağız arkadaşlar. Önce aslan dinamikleri, hemen çarşamba günden itibaren Başak dinamikleri hayata geçiyor. Hemen Perşembe günü Başak Burcu'ndaki yeni ayı yaşayacağız. Sürprizli bir yeni ay. Bu bizim hayatımıza Uranüs'ten sürpriz getiren ama aynı zamanda da Neptün'le, Satürn'le karşıtlığı olan böyle bir yeni ay. İyi yanları da var. Gerçekten çok sürprizler getirecek hayatımıza. Özellikle Başak'ta olduğu için bakın, bu haftanın en önemli konuları arasında iş dünyası olacak birincisi. İkincisi sağlık, sağlıkla ilgili konular. Genel olarak çalışanlar, hizmet sektörü ve bu sektörde emek veren tüm işçiler diyelim, emekçiler ve diğer yandan da hayvanlar, sokak hayvanları, evcil hayvanlar yine gündemimizdeki konular olacak. Şimdi burada şöyle de bir şey olacaktır. Bazı salgın, bulaşıcı hastalıklarla ilgili durumlar yaşayacağız. Söylentiler çıkacak. Bunların hayvanlardan bulaşabileceği, sulardan bulaşabileceği gibi bağımlılık yaratan maddeler veya kimyasallar da diyebiliriz buna. Bu tür konuları da işleyeceğiz hafta boyunca. Aslında yeni ayın konuları 10-12 gün sürecektir. Çünkü ayın sonunda da bir Koç burcunda sonuç olarak bir dolunay yaşayacağız. Bu da hız kazandıracak hayatımıza. Şimdi bu hafta Merkür de aynı günde retrodan çıkıyor arkadaşlar. Merkür'ün retrosunun bitmesiyle, geçen hafta tabii Venüs retrosu da bitti. Hayatımızın akışı yavaş yavaş hızlanacak ama Merkür'ün retrosu tam olarak 16'sında bitiyor. Yani S'ten çıkıyor. Fakat Merkür'ün hız kazanması önümüzdeki hafta olacak. Yani bu hafta hemen Merkür'ün düze dönmesiyle mutlaka bazı hızlanmalar, tıkanıklıkların açılması söz konusu olacaktır. Bir şeyleri yoluna koymak için. Ama burada mantık çok önemli. Şimdi Merkür hemen çıktı. Venüs hemen Venüs çıktı, tamam, ama Merkür hemen retrodan çıktı. Hemen gideyim işte ertelediklerimi yapayım, başvurularımı yapayım veya önemli bazı kurumlarla olan işleri olanlar var. Önemli sözleşmeler bekleyenler var. Hemen bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü ayın 19'undan sonra çok daha güzel bir süreç olacak. Yani 18 Eylül haftası bizim için bu konularda hız kazanmak için daha verimli. Hani bunu buradan söylemek istiyorum. Burç yorumları, haftalık burç yorumlarında bunları her burç için tek tek anlattım. Oradan izleyebilir izlemeyen arkadaşlarımız. Orada belirttim ama izlemeyenler olabilir. Bu yayında da bunu söylemek zorundayım. Bizim için hız kazanmak demek ayın 19'undan sonra olacak. Bunu hatırlatalım. Şimdi Merkür Başak'ta bir yeni ay, işte Uranüs'ten bir üçgen açı alıyor. Tam 21 derece bile. Bazı burçlar çok şanslı olacak arkadaşlar. Gerçekten haftanın en şanslı burçlar arasında birinci derecede olanlar var. Onlardan ilki tabii ki Boğa burçları. Gerçekten çok şanslı, fırsatları yakalayabilecek. Çünkü Venüs, Ay bu 2 gün Juno, ondan sonra Aslan Burcu'nda bir dizilim oluşturuyor dedik. Bu parasal anlamda bakın fırsatlar getirir. Güzellik, estetik konularında kadınlarla olan bazı kişilere kavuşmalar verecek. Sürpriz böyle tanışmalar da olabilir bu arada. Çok sürpriz tanışmalar da getirebilir bazılarımıza. Böyle güzel etkileri var. İş hayatında yenilikler getirebilir. Hayatının fırsatlarını da getirebilir, biliyor musunuz? Şimdi tabii kişinin doğum haritasına bağlı ama öyle ağır bir süreçten geçtik ki bu hepimiz için geçerli. İşte aslan burçları burada en şanslı burçlardan. Yani haftanın şanslısı diyebilirim. Şimdi ikinci haftanın şanslısı. Aslan burçları tabii ki. Şimdi aslan burçları daha çok kırık dökük bir zamanı geride bırakıyorlar. Çünkü Venüs retrosu burçlarındaydı. O kırılmışlıklar, dökülmüşlükler şöyle bir yavaş yavaş artık toplanıyor sevgili aslanlar. Hele bu 2 gün Venüs, Ay burcunuzda seyrediyor. Merkür para evinizde, o da düze dönmeye doğru gidiyor yavaş yavaş işte bu hafta ile birlikte. Hayatınızda
güzel sürprizler ya da önemli kararlar ya da farkındalıklar bir şeyi toparlamak için fırsatlar getirebilir. Aşk da getirebilir. Bazı ilişkilerde yeniden bir araya gelmek için destek de verecek. Bunu da söyleyebilirim. Yani burada bir Uranüs'ten kare alabilirsiniz ama artık bazı şeyleri değiştiren gökyüzü dinamikleri var. Diğer şanslı burcumuzu söyleyelim. Tabii ki çok çok şanslı olabilirsiniz gerçekten. Yorumlarda okudum. Bazı oğlak arkadaşlar bu hafta like atamadım. Yoğun bir hafta sonu geçirdim ama birisi şey yazmış. Oğlaklar hayatın hiçbir döneminde asla şanslı olmamışlardır. Katılmıyorum buna. Hayır, katılmıyorum. Yani şu bakımdan zor da. Şöyle mesela geçtiğimiz 3 sene zordu. Satürn'ün Oğlak Burcu'nda olduğumuz sene zordu. Çünkü Satürn burcunuzda ilerledi. Plüto ile kavuştu. Hakikaten zorlu bir, dünya için de zorluydu zaten ama Oğlaklar için tabii biraz daha hayatı sert yüzüyle karşılaştılar. Ama bunlar hayata daha sıkı tutunmak için sebepleri oldular. Şimdiye bakarsak bakın, yeni ay toprak elementinde. Efendim Uranüs size üçgen yapıyor. Başak Burcu yeni ayı size üçgen yapıyor. Jüpiter size üçgen yapıyor. Bakın bunların hepsi bir fırsattır. Gökyüzü adeta size kapılarını açmış. Görün, fark edin. Küçük de olsa bazı şeyleri atlamayın. Bazen küçücük şeyler çok büyük kelebek etkisi yaratır. Bu kelebek etkisini hissedeceğinizi biliyorum. Bu inancı, bu bakış açısını da değiştirin lütfen. O şanssızım diyen arkadaşlar, lütfen böyle düşünmeyin. Bu ağzımızdaki zikri değiştirin. Çünkü benzer benzeri çeker her zaman. Bu benzerlikler iyi benzerlikler olsun ki o iyi benzerlikleri çekin. Gökyüzü inanılmaz destekliyor gerçekten sizleri. Çok şanslısınız. Yani Başaklara gelelim şimdi. Başaklar, gerçekten hayatının önemli bir evresinden geçiyorsunuz. Yine toprak elementindeki bakın destekler Uranüs'ten geliyor. Hele bir de bu hafta doğum günü olan bir Başaksanız çok önemli olabilir gerçekten sizin için. Burada Jüpiter'in üçgenini alıyorsunuz. Uranüs'ün hayata yeniden katılmak, yeni başlangıçlar yapmak, yeni heyecanlar duymak üzere bir şeyleri yeniden başlamak için yeni aslında. Çünkü Uranüs yenilik demektir. Bir de bu hafta Uranüs Güneş üçgeni de var. Kendimizi bambaşka ortaya koymak için harika olacaktır. Üstelik de Plüto'dan da destek alan bir yeni ay. Bu ne demek biliyor musunuz? Plüto desteği hayatımızda arkamızı çok sağlam bir duvara yaslamış olduğunuzu düşünün. Yani nasıl Plüto yıkar, yeniden inşa ederse, yani bu çok kavramlı bir şey. Yani çok bakış açısıyla bakmak lazım. Plüto bu kadar güçlü, yerle bir eden gezegenin uyumlu açısı da gerçekten yıkılmayacak, yeniden ayakta ve çok daha güçlü ayağa kalkacağınız bir dönemdesiniz sevgili Başaklar. Her türlü düşünün. Hayatınızda bakış açınızı değiştirdiğinizde, diyelim ki bu şekilde çalıştı, tüm hayatınızı da yeniden yapılandırabilirsiniz. Siz değiştiğinizde hayatınız değişiyor sonuçta. O yüzden Plüto'dan böyle Uranüs yenilikler getiriyor. Jüpiter zaten destek veriyor size. O yolunuzu açıyor. Şans gerektiren konularda şans veriyor. Şimdi bir de Merkür Retrosu da bitiyor Başaklar ayın 16'sında. Yani ne derler buna? Şam'da kayısı. Bu da bir Oğuzhan Ceyhan lafıdır. Daha ne olsun Şam'da kayısı diye. Çok güzel gerçekten. Bu sürprizleri inşallah önümüzdeki 12-13 gün hayatınızda yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar, bu haftanın yine önemli derecede etki alan ve hayatında bir takım düzenlemeleri, gelişmeleri olumlu şekilde döndürecek burçlardan bir tanesi de ikizler. Çünkü ikizler ve yay hattını, ikizleri yöneten bir Merkür artık retrosu bitiyor. Bu ikizler için de gerçekten şimdi Başak Burcu'ndaki yeni ay ikizleri hayatındaki form değişikliğinde olan süreci hızlandırıyor. Merkür retrosu zorladı.
Gerçekten zorladı. Tıkadı, durdurdu, e, yarım bıraktı. Ondan sonra hayatındaki gelişmeleri yapmak isteseler de yapamadılar. İkizler için de harika bir zaman süreci başlıyor. Yapamadıklarını, yarım bıraktıklarını ilerletmek için bir güzel zaman dilimi, dediğim gibi ama 18 Eylül haftası bütün bu anlattıklarımı hayata geçirmek, hızlandırmak için daha rahat akacak. Sevgili arkadaşlar, evet ben burada önemli etki alan burçları söyledim. Zaten tüm burçları da 12 burcu da yayınladım. Şu anda yayındalar. Oradan yaklaşık 8-9 dakikalık videolar yaptım her biri için. Lütfen izleyin. Hatta lütfen paylaşın, beğenin, bir şeyler yazın. Bana destek olmak isterseniz eğer memnun olurum. Ve onun yanı sıra arkadaşlar bu haftaya döndüğümde tekrar, şimdi yeni ay etkilerini getiriyor ama yeni aya kadar olan süreçte ayın fazı küçülüyor, kapanıyor. Ayın fazı kapanırken kadersel gelişmeleri, yani balzemiye doğru giden ay, burada ilişkilerimizde bazı değişimler getirebilir. Unutmayın, bakın, bu hafta ve önümüzdeki hafta boyunca Juno, Venüs birlikte hareket ediyorlar. Hemen hemen yakın seyrediyorlar. Bunlar hep ilişki demek. Kadınlar demek, göz önünde olmak demek, parlamak demek. Kadınları parlatan bir süreç. Beni izleyen kadın arkadaşlar, sahneye çıkma zamanı diyebilirim. Kendinizi gösterebilirsiniz. Ortaya koyabilirsiniz. Pasif kaldığınız konulardaki, özellikle Merkür Retrosu'ndan sonra bu daha da rahat olacaktır. Bu yüzden mesleki konularda kendinizi göstermek için, ilişkilerde mesela daha otoriter demeyelim de söz sahibi olmak, ilişkiye yön vermek için, ya da yeni ilişkiler, ortaklıklar, ki bakın aslan burçların, yay burçları, koç burçları buradan daha önemli etki alıyor. Yani ateş elementindeki burçlar. Bir de Başak burcunda yeni ay olduğunu düşünün. Burada kadersel birliktelikler, tanışmalar sürpriz bir şekilde hayatımıza getirebilir. Bunu teklifler alabiliriz mesela. Burç yorumlarında bahsettim. Mesela akrepler de bazı teklifler alabilirler. İş olur, aşk olur, evlilik olur. Böyle durumlar yaşayabilirler. Yine boğalar alabilirler. Kovalar mesela. Kovalar için daha çok hafta sonu. Çünkü şimdi kovaları destekleyen bir Mars var. Şimdi Mars da terazide ya. Yine hafta boyunca zaten, hani Mars terazi sevmez bu arada. Hani ilişkileri bozmak için çalışır bazen. Yani terazi denge unsurudur ya. Mars orada ne yapacak? Bir mifak tohumu atacaktır. O yüzden zor olacaktır. Yani bu anlattıklarımın hiçbirisi kolay olmayabilir. Yani Mars'ın terazi seyahatinde. Fakat biz bunları yönetebiliriz, düzenleyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi yeni bir e, duygu hali ve süreç olarak cumartesiyi söylüyorum. Cuma'dan etkisi olacak bu arada. Cumartesi günü Uranüs Güneş üçgeni var dostlar. Şimdi Uranüs biliyorsunuz Boğa burcunda ve Boğa burcuna girdiğinden beri de dünyada, ülkemizde doğayı, doğa şartlarını, parayı, ondan sonra değiştiriyor. Form değiştiriyor. Boğa doğayla çok alakalıdır. Toprakla, verimlilikle. Şimdi Uranüs buraları ne yapıyor? Değiştiriyor. Yeni bir form kazandırıyor. İşte dünyayı cezalandırıyor. İşte seller, doğal afetleri, farkında mısınız? Son yıllarda çok daha fazla yaşıyoruz. İşte bu Uranüs Boğa'nın etkisi. Uranüs Boğa'da ve Güneş'le de bir üçgeni var. Bu aslında toprak üçgeni. Bu arada gökyüzüne baktığımızda, bir dakika, şu anda en yüksek element toprak zaten. İkincisi su. Ve üçüncüsü eşit. Ateşle hava eşit şu anda. Ama uzun süre çok toprak elementindeydik ve bu hafta yine toprak elementi yüksek olacak. Dolayısıyla yani üçgen açılar olumlu çalışır ama arkadaşlar, biz yine burada bir doğal afet, doğal afetlerle gelen bir takım zorluklar yaşatabilir arkadaşlar. Uranüs içinde
Güneş birlikte olduğunda bir de yeni ay böyle Neptün'ün karşısında. Şimdi Neptün de su elementinde. Yine denizler, denizlerle gelebilecek Allah korusun işte zararlar, kazalar. Ondan sonra tarımla ilgili mesela tarım alanlarındaki bir takım işte böceklenmeler olabilir, zehirlenmeler olabilir, ilaçlamalarla ilgili, kimyasallarla ilgili bir şeyler olabilir. Çünkü Başak yeni ayı tamamıyla bu üretimle alakalı alanları çalıştıracağı için buraları zorluyor. O yüzden tabii dikkatli de olmamız gerekiyor ama biz şimdi iyi alanından bakarsak Uranüs Güneş kesinlikle kişinin kendini ortaya koymasıdır. Bir özgürleşme isteğidir. Bağımsızlaşma isteği ve bunu kişi kolaylıkla yapabilir çünkü olumlu bir açı alıyor. Aynı zamanda Jüpiter de var orada. Ne yapıyor? Daha da büyütüyor, daha da alevlendiriyor, daha da ortaya koyuyor. Aslan burcu dinamiklerini unutmayın bakın. Yeni ayda da aslan yükseliyor. Bu her şeyi ortaya çıkarmak demektir. Burada kraliyetle de alakalıdır. Kadınlarla da alakalıdır daha çok. Burada hayatınızda bir yenilik yapmak istiyorsanız işte tam da Uranüs Güneş açısını değerlendirin derim. Kendini değiştir, hayata bakışını değiştir, yaşama şeklini değiştir, yaşama bakışını değiştir. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Şu kafa var ya, kafamızı değiştirmemiz lazım. Kafalar değişirse hayat değişir. O yüzden Uranüs yenilik demektir ve Uranüs'ün çağdaşlıkla da çok alakası olduğu için daha vizyoner bir bakış açısı olduğu için çok önemli bir aslında gelişme yaşatabilir bize. En çok kimlere yaşatır tabii ki? Etki alan burçlar daha çok yaşar bunu. Mesela 23 derecelerde toprak elementinde gezegeni olanlar işte Başak, Boğa, Oğlak ve buralarda yükseleni olanlar özel noktası, Venüs'ü, Merkür'ü inanılmaz işlere imza atabilirsiniz. Komple bir şeyleri hayatınızda yenileyebilirsiniz açıkçası. Evet dostlar böyle bir hafta ve hafta sonunda şöyle de bir etki daha var. Jüpiter ve Venüs arasında bir kare açı oluşacak. Bu pazar günü kesinleşecek ama bizim için şöyle bir etkisi var. Daha önceden de çalışabilir. Her şeye karşı bir büyüme. Ama bu yanlış büyüme olarak da gelebilir. İşte heyecan çok ön plana çıkar burada mesela. Kazançlar da getirir, kayıplar da getirir. Burada unutmayalım. En önemlisini unutuyordum arkadaşlar. Yine Juno'dan dün akşam ben bu konuyu inceledim. Hatta storylerimde paylaştım. Ziynet eşyaları burada çok ön planda olacaktır. Aslında zaten parlamak, göz önünde olmakla ilgili olduğu için altın tabii bizim aklımıza geliyor. Dolayısıyla altın da önümüzdeki günlerde ciddi bir çıkış eğiliminde olacağını söyleyebilirim açıkçası. Diğer şu andaki yatırım araçlarıyla işte borsayla vesaire bunlarla ilgili şu an bir bilgi veremeyeceğim. Bir hafif bir böyle bir belirsizlik içinden hani bir durağanlık yaşandı. Mesela Bitcoin'ler onlarda da böyle bir ciddi çıkış olacağını düşünüyorum. Hatta resmi üyete de dökülebilir bu arada Bitcoin'ler. Ülkeler arası paralarda zaten hazır diye duymuştum. Bir de böyle bir enteresan çıkış olacak arkadaşlar. Evet, şu ana kadar izlediyseniz eğer hem bilgi hem sohbet havasındaki bu yayını mutlu olmuş oldum. Beğenmeyi de paylaşmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bana küçücük bir destek vermek isterseniz kendinize iyi bakın. Mutlu haftalar.